Merhaba, ben Derya Çakmak. Bu akış videosunda daha çok mobilite ve tüm beden esnekliğine odaklanarak akacağız. Keyifli pratikler olsun şimdiden. İhtiyacın olan tek şey matın ama dizlerin üzerinde durmakta uzun süre zorlanıyorsan yanında bir minder ya da diz pedi de bulundurabilirsin. Şimdiden keyifli pratikler. Hazırsan başlayalım. Rahat bir oturuşa gel. Altına bir destek al. Omurganı uzat. Başın tepesine doğru uzarken başını hafifçe geriye doğru yasla ve gözlerini kapat. Karnını olabildiğince rahat bırak. Omuzlar, kalça eklemlerin, dizlerin, ayak bileklerin rahat. Ve dikkatini nefeslerine getir. Nefeslerinin gövdende yarattığı hareketi fark et. Nefesinin yolculuğunu izle. Pratiklere nefesleri takip ederek başlıyoruz. Ki bu sayede zihni şimdiye mata davet ediyoruz. Nefesler şimdi de akıyor. Ve nefesini fark ettiğin her an yoga gerçekleşiyor. Hiç itip çekmeden doğal akan nefeslerini izle. Gözlerin kapalı olsun, avuç içlerini kalbin önünde buluştur. Baş parmaklarını göğüs kafesine dayayarak omuzlarını geriye al. Derin bir nefes al, alışın sonunda tut. Ve ağzı aç, rahat bırak. 2 tekrar daha. Derin nefes süresi uzun, sakin nefes demek. Derin nefes al. Alışın sonunda tut. Ve rahat bırak. Son kez al derin nefes. Alışın sonunda tut. Ve rahat bırak. Alnını düşür parmak uçlarına doğru. Ellerini çözerek rahat bırak. Başını kaldırıp gözlerini aç. Ve şöyle bir el bileklerini tatlı tatlı ısındıralım. Ellerini yumruk yap. El bileklerine daireler çiz. Olabildiğince el bileklerinin önünü bük ve sonra tekrar uzat. Benim gibi hava elementiniz yüksekse eklemleriniz çıtır çıtır ses çıkarmaya başlamış olabilir. Ters yöne daireler çiz. Ve rahat bırak. Şöyle bir minik silkele. Şimdi el parmaklarını iç içe geçir ve tekrar. Şimdi bir arada çiz. Dirseklerini ayırma birbirinden. Olabildiğince yakın tut. Parmaklarını birbirine kenetle. Ters yöne dairelerini çiz. Kalsın parmaklar bir arada. Şöyle parmak köklerine, avuç içlerine odaklan. Dirsekler bükülü de olabilir, uzatabilirsin. Olabildiğince parmak köklerini karşıya doğru it. Avuç içlerin esnesin. Ve rahat bırak. Altındaki desteğini bir tarafa doğru bırakarak masa pozuna yerleş. Masa pozunda kedi inekle başlıyoruz. Ve yogadaki şu kuralı hatırlayalım. Neyi genişletebilirsen genişlet, neyi uzatabilirsen uzat. El parmaklarımın arasını olabildiğince genişlettim. Dizlerim kalçalarımın altında olabildiğince. Nefes alışta göğüs kafesim karşıya doğru açıyorum inek. Nefes verişte kuyruk sokunumu içeriye yuvarladım. Sırtı kabartıyorum yukarıya doğru. Çene olabildiğince göğse yakın ama hareketi zorlama. Nefes al, göğüs kafesini aç. Nefes ver, sırtı kabart, başını yere doğru düşür. Ve devam edelim.
İnek pozunda da omuzlar kulaklardan uzak. Alışlarda karnı rahat bırak. Nefes rahatça da olsun. Verişlerde karın içeri ve yukarıya nefesi itiyoruz aslında. 3 tekrardan. 1 2 ve 3. Nötr hale gel. Şimdi beline odaklanalım biraz daha. Kalçanla şöyle bir kuyruk sokumla daireler çiz. Omuzların sabit olabildiğince. Sadece kalçadan yapıyorsun hareketi. Belin için çok güzel bir hareket. Ve ters yöne. Altı ve 7. Nötr hale gel. Kalçalarını geriye doğru otur. Kollarını ileriye uzatmaya devam et. Avuç içlerini tavana doğru çevir. Ve kollarını dışarıya doğru yuvarla. Baş parmaklarına yere dokunmayı dene. Ben dokunamıyorum. Belki aranızda dokunanlar vardır şu anda. Ulaşmıyor. Olabildiğince avuç içlerini tavana doğru çevir. Burada derin uzun bir nefes al. Alışın sonunda tut. Ve rahat bırak. Avuç içlerini yere doğru çevirip tekrar masa pozuna gel. Masa pozuna geldin. Masa pozunda şimdi kalça mobilitesiyle ilerleyeceğiz. Sol dizi yana açtım. Topuğunu oturma kemiğine olabildiğince yakın tutarak daireler çiz. Sağ omzuna doğru çökmediğinden emin ol. Sağ elinle yeri güçlü it. Ve başlayalım. 4 tane daire. 1. Yana aç, içeri çek. Geriye ve yukarıya. 2. 3. Ve 4. Şimdi de ters yöne. 1. 2. 3. Ve 4. Dizi yere bırak. Diğer tarafa geçelim. Tabii bir şeyin basit olması kolay olduğu anlamına gelmiyor. Baktığımızda sadece daire çiziyoruz ama zorlanman da normal. Sağ tarafa geçtik. Sağ dizi yana doğru açarak daireler çizdim. 1 2 3 4 ve ters yön. 1 2 3 ve 4. Dizleri yere koy. Bir tane daha çocuk. Bu defa kollarını geriye doğru uzat. Alnını yere doğru bırak. Çok kısa bir çocuk. Al derin bir nefes. Alışın sonunda tut. Ve rahat bırak. Gel tekrar masa pozuna. Bu defa tek bacaklı kedi inek gibi düşünebilirsin. Sağ diz bükülü, ayak tabanımda bir ağırlığı yukarı iter gibi yukarıya doğru itiyorum. Göğüs karşıya doğru açtım. Nefes verişte dizi göğsüme çekerken iyice yerden uzaklaştırıyorum. 4. Ayak tabanımı tavana doğru iterken göğsü iyice yukarıya doğru açtım. Nefes verişte çekiyorum dizi göğse. 3. Ve devam et. 2 1 ve bacağı geriye uzattığında kal. Şöyle bir sağ kalçanın önünü yere doğru çevir. Sağ ayak parmaklarını geride yere tak. Sol ayağımı yerde sabitliyorum. Biraz gidip geleceğiz şimdi. Sağ topuğu yere basarken sol dizi yerden kaldır gövdeni. Sağ bacağına doğru yönlendir. Sonra sağ dizi yere koy. Sol diz hala havada. Sol topukla geride yer iterken sağ dizi kaldır. Ve tekrar dön. 2. Sol topuğu yere bas.
Olabildiğince oturma kemiklerini yukarıya gönder. Ve dön. 3, son. Kalacağız sonuncuda. Gönder. İyice bir sağ topuğu geriye. Ben timer'ı açacağım. 30 saniye boyunca buradayız. Olabildiğince ellerle yeri güçlü it. Ve sol üst bacağının dışını geriye doğru yasla. Yuvarla hafifçe. Baldır kasların yoğun buradayım diyor olabilir. Topun senin yere değmiyor da olabilir. Her şey yolunda. Asıl olan hissetmek. Açılmayı hissediyorsan orada kal. Ve geldim. Yerleştiriyorum. Sağ dizi yere. Sol dizi onun yanına. Omuzların yorulduysa el bileklerini şöyle bir kaldırıp tekrar yere yerleştir. Gelelim diğer tarafa. Sol ayağımda bir yük var. Onu yukarıya doğru iterken kalçamın önü ekstansiyona giriyor. Göğüs kafesimi açıyorum. Nefes verirken kalçanın önü fleksiyona giriyor. Diz göğüs kafesine yaklaşıyor. 1. Çene göğsü. Diz göğsü. 2. 3. İyice bir dizi karnıma çekerken kendimi yerden uzaklaştırıyorum. Ellerle de yeri güçlü itiyorum. Ve buradan sağ bacağı geriye uzattığında sağ kalçanın önü yere doğru çevir. Sağ ayak parmaklarını geride yere tak. Sol ayağı sabitle yere. Sağ topuğu geride yere basarken sol dizi kaldır. Olabildiğince gövdeni gönder sağ bacağı. Sonra sol diz yere, gövdeni öne doğru uzat. 4 tane, dördüncüde kalıyoruz. Gönder kalçaları yukarıya, dizi kaldır. 2. 3. Sonuncuda kalıyoruz. Ve 4. Ve 30 saniye buradasın. İyice bas. Topuğunu yere. Ve her iki dizi tekrar masa pozuna yerleştir. Kalçalarını geriye doğru oturt. Avuç içlerini tavana doğru çevirerek ileriye doğru uzat. Ve yumruk yap, aç kapı 3 tane. 1, 2 ve 3. Ve kolları ileriye uzat. Yavru köpek pozuna gel. El parmak uçlarında ol. Tabii ki avuç içlerini yere koyabilirsin. El parmak uçlarında olman güçse. Dizlerimi hafifçe kalçalarımın gerisine doğru aldım. Köpek pozunun dizler yerde hali. El parmak uçlarındayım. Göğüs kafesini yere doğru yaklaştırıyorum. Nefes aldım. Belki çeneni yere koydun. Şart değil. Nefes ver. Sırtı kabart. Nefes al. Göğüs kafesini yere doğru bırak. Nefes ver. Sırtı kabart. 2. Ve 3. Sırtı kabart olabildiğince. 4. 4 tane daha. Sabırla kal. Üst kolların dışarıya, yere doğru yuvarla indiğinde. 5. 6. 7. Ve 8. Minik minik çocuk pozuna doğru yerleş. Geriye doğru otur. Çocukta zorlananlar tabii ki herhangi bir dinlenebildiğin poza gel. Omuzlarını çok rahat bırak yere doğru. Burada derin bir nefes al. Alışın sonunda tut. Ve rahat bırak. Masayla devam ediyoruz. Masa pozuna yerleş.
Masa pozunda şimdi de yine her masaya geldiğinde bak, el bileklerin omuzlarının, dizler kalçalarının altında. Sol dizimi yana doğru açıyorum. Sol bacağı uzattım ileriye. Bunu yaptığımda sağ elimle yeri daha güçlü ittim. Sol dizi büktüm. Sol dizi sağ dize yaklaştım. 4 tane. Sol dizi yana aç. Yana uzat ve dizi bük ve bırak. 2. Sağ elle yeri it. 3. Ve 4. Şimdi bacağı yana açtığında orada kal. Olabildiğince bacak dış hat kasların, popo kasının aktif. Ve ayağı yere doğru bırak. Geldim, hafifçe ellerimi çapraza doğru alıyorum. Matın çaprazına doğru. Sol ayağıma doğru. Birazcık iç dış rotasyon yapacağız. Ayak parmaklarımı tavana doğru çevirdiğimde şöyle bir üst bacak dış rotasyona girerken kalçalarımı geriye doğru oturttum. Ve öne doğru geldiğimde bacak eski konumuna geliyor, iç rotasyona girerek. Devam edelim. 2 3 4 5 6 7 ve son kez 8 ve ayağımın içini yere koyduğumda bir 30 saniye burada kalacağız. Dirseklerini eğer sol ayağın içine doğru yaklaştırarak yere koyabiliyorsan koy. Ve buradasın. Baktın sol ayağının dışını yere koyduğunda dizinde batma oluyor. Şöyle ayağının konumuyla oyna. Nerede batma olmuyorsa orada ol. Ayağı kendine doğru da yürütebilirsin tabii ki. Kalçanı öne itmek yerine hafifçe nazikçe geriye doğru it. Ellerinin üzerine gel. Bir geçiş yapacağız burada. Geliyorum. Kaldırdım. Sol bacağı tekrar geriye. Ve oradan matın en arkasına aldım. Sağ ayağı zaten hissedeceksiniz. Matın arka uzun kenarının ilerisine almaya ihtiyaç duyacaksınız. Yana doğru açın. Ve uza sol kolunla kulağının yanından ileriye. Bunu yaparken olabildiğince sol ayağının dışını önce bir yere doğru kökle. Burada kal. Ya da kaldır sol bacağı yukarıya. Kal. Popo kaslarının aktif buradayım diye olabilir. Harika, işe yarıyor demektir. Çektim dizi göğsüme, sol dizi. Yere doğru çevirirken uzuyorum. Sol ayağı getirip sol elimin içine yerleştirdim. Sağ ayak parmakları matın gerisine dönüyor. Nefes al göğüs kafesine. Karşıya doğru aç. Nefes ver, kalçayı geriye kaydır, bacağı düzelt. Ve gidip gelelim. 1 2 3 Tabii ki dizin düzelmiyorsa zorlama, burada kalabilirsin. 4 5 6 7 ve 8. Bacağı düzeltin. Kal. Topuğun arkasıyla yeri it. Bacağına çökmek yerine şöyle bir nazikçe topuğun arkasıyla yeri it. Süreyi açacağım. Belin burada kamburlaşıyorsa daha az eğilebilirsin ama sırtını, belini uzat. Dizini bük ve masa pozuna geri dön. Aynısını diğer tarafta yapacağız şimdi. Önce bir zeminime bakıyorum. Ellerim omuzlarımın altında. Yükümü taşıyacaklar. Doğru yerdeler mi? Dizler kalçalarımın altında. Sağ dizi yana doğru açıyorum. Sola çökmemek için sol elle yeri daha da bir ittim. Sağ bacağı yana doğru uzattım. Sağ dizi büküp solla buluşturdum. Yana açıyorum. Uzattım. Dizi büktüm. Ve tekrar dizleri buluşturdum. Dizi yana aç. Ekstansiyona al.
Fleksiyon al dizi ve tekrar içeriye. 4. Ve yana açtığında kal. Bacağını yana uzatıp kal şimdi. Ayağı yere bırak. Ve başlayalım. Ellerimi hafifçe çapraza doğru yürüttüm. Ayak parmaklarımı tavana doğru çevirirken nazikçe geriye oturdum. Burada kalça eklemimde, kalça kırışımda, dizimde batma varsa ayağını o kadar da yukarıya kaldırma. Öne doğru gel, nefes al. Geriye giderken ayak parmaklarını tavana doğru çevir. Öne gelirken ayağın içini yere bırak. 3 4 5 6 7 ve 8. Ayağın içini yere koyduğunda kal. Dirseklerini sağ ayağına yakın bir şekilde yere koyabiliyorsan yere koy. Ellerin üstünde kalmaya devam edebilirsin. Yine hatırlatayım, dizin içinde batma varsa sağ ayağının konumuyla oyna, sağ ayağını kendine yaklaştır, uzaklaştır. Dizde, eklemlerde noktasal bir batma istemiyoruz. O hisleri lütfen zorlama. İdare ediyorum diyor bazen öğrenciler, idare etmeyin lütfen. Ellerinin üzerine gel. Kaldır tekrar bacağı yukarıya, geriye al. Ayağının dışını yere koyduğunda sol ayağı uzun kenarın ilerisine doğru taşı. Kaldır kolunu yukarıya doğru, sağ kolu ve sağ kolu kulağının yanından ileriye uzat. Popo kasların aktif, kalçanın önünü ileriye doğru it. Kal. Kaldır bacağı yukarıya, sağ bacağını. Sağ dizi göğsüne çek ve matın önüne doğru ayağı yerleştirdiğinde kaydır sol dizini içeriye. Nefes al, göğüs kafesini karşıya doğru aç. Nefes ver, bacağı düzelt. 1 2 4 5 6 7 8. Bacağı düzelttiğinde burada kal. Genelde olan şeylerden bir tanesi şöyle bir kalçanın önü, arkadaki kalçanın önü yana açılıyor. Onu yapmak yerine burada sol kalçanın önünü matın sağ köşesine doğru çevir. Çok yoğun geliyorsa dizini bükmeyi tercih et, kalçayı yana açmak yerine ve belini uzat. Sırtın çok yuvarlanıyor ve ne yaparsan yap yuvarlanmaya devam ediyor. Dizini bükmeyi tercih et, belini, sırtını uzat. Bu defa buradan dönerken başka bir poza geçeceğiz. Büktüm. Sağ dizimi ve sağ ayağı sağ elimin dışına taşıdım. Çevriliyorum. Sol elim yerde. Zorlanıyorsan altına bir destek alabilirsin tabii ki. İşte burada arka dizinin altına mindere ihtiyacın olabilir. Kaldırdım arka ayağımı yerden topu oturma kemiğine doğru yaklaştırıyorum. Dizinde bir batma varsa ayağı eline doğru iterek rahatlatmayı dene. Ya da kemer kullanabilirsin. Yerleştirdim. Sol dirseğimi yere. Sağ omuzu geriye doğru yaslıyorum. Ben bir şurada yine timer'a bakacağım. Ayağın içinden tutarak omuzu yere düşürmemeye özen göster. Olabildiğince serçe parmağına doğru elini kaydırarak
Omzun önünü açık tut. Ve sık sol popo kaslarını, hamstring kaslarını. Şuraya bir bakayım. Süper. Ayağını geriye doğru bırak. Hadi aşağı bakana geçelim bir. Sol ayağı getirip sol elinin dışına yerleştir. Sağ dizi yere koy. Sağ dizin altına bir minder desteğine ihtiyacın varsa al. Çevir yana doğru. Kaldırdım ayağımı yerden. Topu olabildiğince oturma kemiğime doğru yaklaştırıp yerleştiriyorum. Sağ dirseği yer. Omzu geriye doğru yasla. Burada dizin yana doğru açılıyorsa bir şunu dene. Ayağının içini, sol ayağın içini yere sağlam basarak yukarıdaki omzu geriye doğru açmayı dene. Ve popo kasları aktif. Bu pozla ilgili diğer bir şey de kalçanın önünü lütfen yere bırakma. Topuna doğru poponu yaklaştırıp oturma kemiğine üst bacaktaki açılmayı derinleştir. Ve ayağı geriye doğru bıraktığında şöyle bir yüz üstüne in. Yüz üstüne indiğinde kollarını geriye doğru uzat. Alnını yere doğru bırak. Çekirge pozunu yapacağız. Çekirge pozunu yaparken kollarımı, bacaklarımı kaldırıyorum yukarıya ama karşıya bakma. Başını böyle yukarı itmek daha da güçlendirici olacak boynun arkası için ve daha korunaklı. Nefes ver, bırak. Ve 4 tekrar yapın. Nefes al, yükselirken yeri itme. Önce ellerin kalksın hatta. Sırtını geriye yasla, bacakları kaldır, başınla ileriye, ayaklarla geriye doğru uzak, kolları kaldırabildiğin kadar kaldır. Nefes ver, bırak. Al, yüksel. Ver, bırak. Al, nefes, yüksel. Alışınla nefesi daha da yükselebiliyorsan yüksel. Ver, bırak. Son kez. Al, yüksel. Ver, bırak. Ve Sphinx pozuna gel. Sphinx pozunda dirseklerin olabildiğince omuzlarının altında hizalı. Göğüs kafesini karşıya doğru açarken yaptığın şey şu olsun. Dirsekleri geriye doğru çekerek göğüs kafesini ileriye doğru al. Mümkün olduğunca. Tabii ki de dirseklerini öne yürütmeye ihtiyacın varsa yürüt. Ama olabildiğince de araştırma. Dirsekleri omuzların altına almak olsun. Her şey tek pratikle olmuyor. Yoga'nın etkisi kümülatif olarak zamanla açığa çıkacaktır. Kendine karşı sabırlı ve şefkatli ol. Sonuçta bir performans gösterme çabasından ziyade bedeni şifalandırmak, iyileştirmek için matın üzerindeyiz. Bunu da hatırlatarak devam edelim. Göğüs kafesini karşıya aç, başını geriye doğru yasla. Burada kalabilirsin. Ya da bir tık daha bu esnemeyi derinleştirmek için Dhanurasana pozuna geçebilirsin. Şöyle dizleri büktüm. Önden hazırlayayım. Ellerimle ayak bileklerimi tuttuğumda ayak tabanlarını tavana doğru çeviriyorum. Ve göğüs kafesini karşıya doğru açarken ayak bileklerimle kendimi yukarıya doğru çektim. Ayaklarımın üstüne biri oturuyormuşçasına onu yukarıya doğru iterek göğüs kafesimi daha da çok açıyorum. Siz kalmaya devam edin. Süreye bakacağım. Çok güzel. Bir 10 saniye daha kalır mıyız? Hadi deneyelim. Belinde batma yoksa kal. Varsa Sphinx'e dön. Ve bırakmak üzere. Ayak bileklerini de rahat bırak. Ellerini yastık yap. Bir yanağının üzerine gel. Kalçalarını sağa sola doğru şöyle minik minik salla. Diğer yanağının da üzerine gel.
Ve sırt üstüne geç. Şöyle kendini sırt üstüne çevir, bir rahat nefes alalım. Karın havada. Dizlerini birbirine doğru yasla ve kal. Derin geriye bükülmeler sonrasında bir anda öne katlanmaya çalışmayın. Buradayken dizleri göğsüne çekme lütfen. Bekle beni. Bunu söylüyorum çünkü sınıfta çok karşılaşıyorum. Olabildiğince önce bir nötr hale gelelim. Ayak tabanlarını buluştur. Daha da kal. Omurga hattı daha da bir rahatlayıp nötr halini bulsun. Ve geldim. İğne iplik pozuna geçeceğiz. Sol ayak bileğimi sağ üst bacağıma yerleştirip çekiyorum sağ dizi kendime doğru. Ellerimle, şu iğne iplik denmesinin sebebi aradan geçiyor sol elim. Sağ bacağımı kavruyorum. Rahatsan şöyle bir sol dirseğini sol üst bacağına koyarak öne doğru it. Sol kalça kırışığını ileriye doğru ittin. Sağ biraz daha kendine doğru çek. Ve buradayız. Yerleştir sağ ayağı yere. Sol bacağı sağ bacağına dola. Mümkün olduğunca. Tam dolayabiliyorsan dola. Kalçanı kaldırıp yukarıya sola doğru kaydır. Dizlerini sağına doğru düşür. Sol kolu yana doğru aç. Şöyle bir sağ omzunu kaydırıp sağa kaydırarak sol omzun arkasını yere koy. Ve tüm varlığını yine yere doğru bırak. Ve çözülürken pozla, çözülerek tekrar sırt üstüne gel. Ve diğer taraf için sağ tarafta iğne iplik pozu. Sağ ayak bileğimi fleksiyonda tutuyorum. Sağ ayak bileğini sol üst bacağa yerleştirdim. Ve kaldırarak çekiyorum sol üst bacağımı kendime doğru. Sağ dirseği sağ üst bacağa yaslayarak kendini uzaklaştırırken olabildiğince sol dizi kendime doğru çektim. Burada şöyle bir sağ kalça kırışını aslında matın önüne doğru yuvarlıyorsun. Yuvarla ve kal. Yerleştir sol ayağını yere, sağ bacağı sol bacağına dola, kalçanı kaldırıp kalçalarını kaydırdın sağa doğru ve dizleri düşürüyorum soluma. Sol omzu kaydırarak sola doğru, sağ omzu yere bıraktım. Ve tekrar sırt üstüne gelmek üzere ayakları çözdüm. Kalçalarımın arkasını yere oturttum.
Dizleri göğsüne doğru al. Dizlerini iki yana doğru çektiğinde belini yuvarlamak yerine kalçanın arkasını yere doğru iyice sabitle. Dizlerini iki yana doğru aç. Burada kal ya da rahat olanlar baş parmak orta, işaret parmağıyla kanca, tolasana yapıp, mudranın adı tolasana. Baş parmaklarını tutarak iki yana doğru açabilirsin bacaklarını. Tabii mutlu bebek pozu da bir seçenek. Sadece mutlu bebeğe geldiğinde de yine eğer ki kalçanın arkası yere doğru, yerden sıyrılıyorsa yere doğru it. Yerde tutmaya özen göster. Ve dizleri hafif bükerek bacaklarını yukarıya kaldır. Sarılabiliyorsan bacaklarını arkadan sarıl. Kalçanın arkasını yere doğru itmeyi hatırla. Ayaklarından tutabilirsin, ayak bileklerinden tutabilirsin. Dizlerini bükmeye ihtiyacın varsa bük, yani bu pozda şu şekilde de kalabilirsin. Eğer belin çokça yukarıya yuvarlanıyorsa dizleri bükerek, dizlere sarılarak kal. Kolları yukarıya kaldır. Eklemleri çok rahat bırak. Her şey olduğu gibi bırak. Gözlerini de bir kapat. Bacakların titreyebilir. Çok normal. Her şey olduğu gibi bırak. Derin bir nefes al. Alışın sonunda tut. Ve rahat bırak. Şöyle bir silkele, salla kolları, bacakları. Ve ayakları yere koy. Kalçaların yanına kollarını uzat. Belinde bir hassasiyet varsa dizleri bükülü tut. Yoksa bacaklarını tek tek ileriye doğru uzat. Ayakları mat genişliği arala. Koltuk altlarını hava alacak şekilde kollarını kalçalarının yanına uzat. Avuç içlerini tavana doğru çevir. Yüz kaslarını gevşet. Her şeye izin ver, doğal akışında kalsın. Belki bugün bırakabildiğim bir an daha olmayacak. Bunu hatırlayarak her şeyi olduğu gibi bırak. Şavasana.
Dikkatini nefeslerine getirerek derinleştir nefeslerini. Hiç telaşsız minik minik hareketlerle oynat el parmaklarını, ayak parmaklarını. Kollarını geriye, bacaklarını ileriye doğru uzat. Uçtan uca uza. Ve bırak tüm ağırlığını yere. Dizlerini göğsüne doğru al. Bir kere daha orada kal. Belki minik minik sağa sola doğru salla. Ve dilediğin bir tarafa doğru dön. Yukarıdaki elinin yardımıyla zemini iterek oradan aldığın güçle otur. Oturduğunda gözlerin kapalı olsun. Ve matın üzerindeki pratiğini bitirirken bir kere daha dikkatini bedenine, nefesine ve zihnine odakla. Mata neyle oturdun? Mattan neyle ayrılıyorsun? Fark et. Ve gözlerini kapalı tutarak avuç içlerini kalbinin önünde buluştur. Alnını düşür parmak uçlarına doğru. Ve bu anı bir niyette bulunmak için kullan. Hangi potansiyeli parlatmak istersin ve hayatında hangi potansiyeli, güzelliği yaşartmak istersin? Şöyle bir kalpten geçir. Bitirdiğinde başını kaldırıp gözlerini aç. Dilerim niyetleriniz kolaylıkla gerçekleşsin. Namaste. Teşekkür ederim.